Tekrar merhabalar. Şimdi bugün istek üstüne küçük bir kompozisyon yapacağız. Basit bir obje. Elimizde gördüğümüz bu objeyi çizeceğiz ama bunu kapağından ayırıp ondan sonra basit bir kompozisyonda şöyle koyacağız ve çizeceğiz. Bu tip farklı kesitleri olan, çok da basit olmayan, çünkü sıra dışı kesitleri olan bir objeyi çizemiyormuş insanlar. Öyle bir istek geldi. Onu çizer misiniz dediler. Biz bunu gördüğünüz gibi böyle bir kompozisyonda şu anda çizmeye çalışacağız. Şimdi bu tip şeyleri çizerken gene kabaca bir ölçü alıyoruz. İşte bunun 1'e 5 gibi bir oranı var. Ondan sonra bu da aşağı yukarı şöyle bir kabaca bakalım. Ondan sonra bunun da 3'e 2 gibi bir oranı var. Dolayısıyla çizeceğimiz prizmalarda bunlara dikkat ederek çalışmaya başlayacağız. Şöyle bir açı seçtik. Bunu oynatmadan çizmeye çalışacağız. Şimdi önce kutularımızı yerleştiriyoruz her zamanki gibi. Böyle bir açı seçtik. Şimdi önce kalemi yapalım. Çünkü proporsiyon olarak o biraz daha önde. Burada çalışıyoruz. Şu bölgede çalışıyoruz. Görüyorsunuz açıları. Bu açı ve bu açı. Geldiğimiz noktada en önemli boyut bu noktaların birbiriyle birleştirilmesi. Gördüğünüz gibi bunları peyderpey birleştiriyoruz. Altı çıkmayacak ama şuradaki parçanın da kalınlık verdiğini görebildik. Ucun kesitine bakalım. Ucun kesiti yuvarlak gelip ondan sonra bu hale gelen bir şeyimiz var. Onu da çizdik. Bu da aynı şekilde böyle. Gördüğünüz gibi marker aşağı yukarı ortaya çıktı. İzlediğimiz yöntem, dikkat ederseniz şu kesitte çalıştık. Ondan sonra böyle bir kesitimiz var. Şurada gözüktüğü gibi aynı kesit aşağıda var. Ondan sonra tam orta noktaya geliyor. Şimdi diğer parçayı yapacağız. Bunu açısına uygun bir şekilde aynı düzlemde bir plane'e oturttuk. Döndüğü açıyı bulduk. Gene aynı şekilde şu orta noktanın gerektirdiği taban lekesini oluşturuyorum. Prizmamıza yükseklik verelim. Kapağımızın içini de göstermekte yarar var. Hem çizim egzersizi olarak. Gördüğünüz gibi bu çalışmayı tamamladık. Şimdi bunu eğer markerla çalışacaksanız şu line kalitesine getirelim. Kapağı da aynı şekilde yaparsak sonra kalemin kendiyle kendini boyamak mümkün. Siyah kalemimizi bulursak çalışmayı da tamamlayacağız inşallah. Evet, kalemimizi aldığımız yerimize koyuyoruz. Siyahımızı da yapalım. Evet, çok sorulan gölge konusunda da biraz mesafe alabiliriz. Şimdi gölgeyi nasıl yapıyoruz kabaca? Ona bir şey yapayım. Şimdi bakın, gölgenin şu yüzeyi koparmamız gerekiyor. Şimdi koptu gördüğünüz gibi. Şimdi izlediğimiz yöntem şu, gölge yaparken
Işığın yukarıdan geldiğini farz ediyoruz. Şimdi bu nokta nereye düşecek? Bakın buraya düşüyor. Bu nokta nereye düşüyor? Buraya. Şuradan bir nokta alalım. Bakın bu çizginin bu olduğunu böyle görebiliyoruz. Aynı şekilde bu ve bunun gölgesi de buradan geliyor. Sonra arkadan gölgenin böyle olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bunun gölgesi de geldi. Işığın yönünü bize gösterecek şekilde böyle uzuyor. Bunu da burada kesiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi hızla gölgemizi vereceğiz. Bu etüt tamamlanacak. Gördüğünüz gibi sketch tamamlandı. Tabii ki buraya düşen gölgeler yapılabilir. Evet, gördüğünüz gibi çok basit bir kompozisyon talebi gelmişti. Ondan sonra bu gördüğünüz çalışmada böylece tamamlanıyor. Tabii ki detaylandırılabilir ama illüstrasyon için iyi bir başlangıç egzersizi olarak kabul edebiliriz. Bunu artık iyi bir outline olarak düşünürseniz bunun üstünden bitmemiş yeşil kalemler bularak çalışmayı daha keyifli hale getirirsiniz. Kalemin bittiğini düşünmemiştim. Ama bitmiş kalemlerle de güzel işler yapılabilir. Hatta böyle beyazlar katılarak biraz da highlightlara girebiliriz. Gördüğünüz gibi elim durmuyor maalesef. Yani çizmek öyle bir şey. Çizdikçe güzelleşir, güzelleştikçe çizersiniz. Bizi izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi çalışmalar. Lütfen yorumlarınızı, beğenilerinizi ve isteklerinizi yazarak bize güç katacaksınız. Teşekkürler ediyorum. İyi çalışmalar.